Evet. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım ve kıymetli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Cengiz Sanak'ta Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü olarak yine birlikteyiz. Bugün yine Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ömer Çomaklı önderliğinde başlatılan yeni nesil üniversite ve uluslararası çalışmalarının merkezinde yer alan dil öğretimi ve öğrenimi konularına bir nebzede katkı sağlayabilmek amacıyla koordinatörlüğümüz bünyesinde organize edilen uluslararası dil sınavlarından birini daha tanıtmaya başlayacağız. Bugün iki tane değerli konuğumuzla birlikte hem sınav merkezi olduğumuz hem de eğitim merkezi olduğumuz PTE akademik sınavını konuşacağız. Sayın Fatih Özel ve Steve Farrell, hoş geldiniz diyorum. Merhaba Cengiz Hocam, hoş bulduk. Hi Steve. So, first of all, I would like to start with Fatih. Fatih Bey, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle tüm katılımcılarımıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tüm değerli öğretmenlerimize, tüm değerli öğrencilerimize. İsmim Fatih, Fatih Özel, PTE Akademik, Pearson PTE Akademik İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarının Türkiye İş Geliştirme ve Operasyon sorumlusuyum. Hem sınavla alakalı kurduğumuz birimimizle adaylarımıza, öğrencilerimize destekler sağlıyoruz operasyonel süreçler anlamında. Hem de PTE akademik sınavını hem ülkemizde hem de tüm dünyada kurumlara ve kişilere daha hızlı bir şekilde yaymak adına iş geliştirme anlamında da çalışmalarımız oluyor. Çok teşekkürler. Okay, Steve, just a short introduction. Steve O'Farrell benim. Biraz Tarzanca konuşacağım sizlerle bugün. Pearson'la çalışıyorum. Türkiye'de 20 yıldan fazla yaşıyorum. Pearson'la 4. yıldayım. Ve ben Pearson için bu bölgenin PTE Master Trainer'ıyım. Yani öğretmenlere PTE eğitimleri nasıl PTE anlatılacak falan yapıyorum. Bu bölgedeyken Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Orta Doğu, Güney Afrika bir de Kuzey Afrika. Yani bayağı bir bölgemiz var. Bu bölge ben PTE Master Trainer'ım, eğitmenim. Memnun oldum. Çok teşekkürler. Bugünkü programımızda evet birinci bölümde Fatih Bey ile ilgili PTE hakkında konuşacağız. İkinci bölümde de Steve O'Farrell'la. Fatih Bey ile başlamak istiyorum. Öncelikle Fatih Bey şöyle soracağım ben. Bir sürü uluslararası sınav var. İsimlerini burada zikretmemize gerek yok. PTE Akademik'te bunlardan bir tanesi. Bir aday olarak ben niye PTE'yi tercih etmeliyim? PTE'yi diğer sınavlardan, uluslararası sınavlardan farklılaştıran veya PTE'yi seçtiğimde bana avantaj sağlayacak neler var? Tabii hocam. Şöyle aslında çok güzel bir konuya değindiniz hocam giriş için. Şöyle ki PTE Akademik Türkiye'de yeni yeni yayılmaya başlayan bir İngilizce dil yeterlilik sınavı. Bu yayılma hızı da siz de çok yakinen zaten biliyorsunuz ki son özellikle 2 senede kat be kat arttı, yükseldi belli başlı sebeplerden dolayı. Çünkü PTE Akademi'nin İngilizce dil yeterlilik sınavına, sınavı dünyasına getirdiği pek çok yenilik ve adaylara ve siz değerli öğretmenlerimize sunduğu pek çok avantaj bulunmakta. Sınavın sıklığı, sınav sonuçlarının açıklanmasındaki hız, sınavın hem ülkemizdeki üniversitelerimizde kabulü hem de ülkemizin dışında, yurt dışındaki üniversitelerde, hatta bazı ülkelerde vize ve göçmenlik başvurularında dahi kabulü, yani tabiri caizse sınava giren adayların bir taşla 2 kuş vurmasına imkan sağladığı gibi özelliklerden kaynaklı PTE Akademik oldukça avantaj sağlayabilmekte sınava giren adaylara. Ama bunu biraz dilerseniz detaylandıralım hocam. Benim naçizane hazırlamış olduğum kısa bir bilgilendirme sunumu vardı. Yaklaşık 15 dakika süren kısa bir sunum sonrasında size ve Steve'e bırakıyor olacağım sözü. Evet. Sınavın biraz daha içeriğiyle alakalı, detaylarıyla alakalı katılımcılarımız da merak içerisindedir. Ancak sınavın adaylara sunduğu avantajları da çok kısa paylaşıyor olalım.
müsaadenizle ben ekranımı paylaşıyorum. Bu arada sunum esnasında veya sonrasında Steve'in paylaşımları esnasında katılımcılarımızın akıllarına takılan bir soru olursa yazabilirler. Tüm sunumların bitiminde tüm soruları da yanıtlıyor olacağız memnuniyetle. Diyerek PTE akademik sınavına bir tanıtım girişi yapıyor olalım. Şöyle ki en baştan alacak olursak, katılımcılarımızın arasında bilenler de olabilir ama bilmeyenler için en baştan alacak olursak PTE akademik sınavı nedir? PTE akademik sınavı 4 ana bölümden oluşan bir İngilizce dil yeterlilik sınavı. High stake klasmanında bir sınav, high stake klasmanda olmasından dolayı da hem ülkemizde hem yurt dışında eğitim başvuruları gibi başvurularda veya vize göçmenlik başvurularında kabul edilen bir sınav olması niteliğini taşıyor. Bilgisayar tabanlı bir sınav baştan sona bilgisayar üzerinde alınmakta. Sınav merkezinde adaylar speaking dahil tüm bölümleri slaytın hemen sağ tarafında bir örneğini görmekte olduğunuz kabinlerin içerisinde girip almaktalar. Zaman zaman sorulabiliyor haklı olarak speaking dahil mi bilgisayara karşı? Evet, az önce bahsettiğim gibi speaking dahil tüm bölümler bilgisayara karşı alınıyor. Tahmin edeceğiniz üzere kabinlerin içerisinde bir monitör ve klavye bulunuyor. Aynı zamanda bir mikrofonlu kulaklık veriyoruz sınava katılan adaylara. Monitörde gördükleri veya kulaklıktan dinledikleri soruları klavye aracılığıyla yazılı olarak veya mikrofon aracılığıyla sözlü olarak yanıtlamalarını rica ediyoruz. 3 saatlik tek oturumdan oluşuyor sınav ve 3 saat boyunca birazdan Steve'in de detaylarına değineceği 20 farklı tipte soru çıkıyor adayların karşısına. Bu soru tipleriyle alakalı tabiri caizse kullanıcı dostu, daha doğrusu aday dostu ifadesini kullanabiliriz. Çünkü sınavda adayların karşılaştığı soru tiplerinin içeriğinin tamamı genel kültür ve güncel içerikli konulardan oluşuyor. Bu sayede aday okuduğu veya dinlediği soruları çok daha kolay bir şekilde anlayabiliyor ve bu sayede de yanıtlarken daha yüksek puan alabileceği efektif bir şekilde yanıtlayabiliyor rahatlıkla. Ve tabii şu anda İngilizce dil yeterlilik sınavında çok önemli profesyonel sınavlar da mevcut. IELTS sınavları gibi, TOEFFL sınavları gibi. Tabii ki kaliteleri tartışılmayan sınavlar. Aynı zamanda PTE Akademik'te yeni bir İngilizce dil yeterlilik sınavı olarak ülkemizde bulunmakta ve neden yeni bir sınav tercih etmeliyim? Neden yeni bir PTE Akademik sınavını alternatifler arasında bulundurmalıyım gibi bir soru işareti gelebiliyor ilk başta dinlediğiniz zaman sınava dair açıklamaları. Şöyle ki bunun belli başlı sebepleri, gerekçeleri var. Naçizane onları da paylaşmak gerekirse öncelikle PTE Akademi'nin de aynı diğer sınavlarda olduğu gibi uluslararası bir tanınırlığı var. Özellikle İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde, İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda gibi ülkelerde üniversiteler tarafından kabul edilmekte ama tabii bunun detayları da var. Almanya, İtalya, İskandinavya gibi ülkelerde de yine kabul durumu söz konusu. Onun detaylarını birazdan değiniyor olacağım. Aynı zamanda PTE Akademik, bu çoğumuzu ilgilendirebilecek bir niteliği sınavın, ÖSYM ve YÖK tarafından resmi bir tanınırlığa sahip. Yani bu sayede YDS denkliği bulunuyor ve YDS denkliği sayesinde de bildiğiniz üzere ülkemizdeki tüm üniversiteler tarafından yüksek lisans, doktora, akademisyenlik başvuruları gibi başvurularda kabul edilmekte. Bunlara ek olarak aynı zamanda özellikle Dışişleri Bakanlığı açtığı memur pozisyonlarında, memur alımı pozisyonlarında bir İngilizce dil yeterlilik sertifikası isteyebiliyor. Ve YDS denkliği olan bir sınav olduğundan dolayı PTE Akademik'te yine memur alımı başvurularında da kabul edilen bir sınav ülkemizde. Buna ek olarak belirtmek gerekirse aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfı atlamada üniversitelerde yine kabul edilen bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır PTE Akademik. Yani hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında oldukça yaygın bir kabul ağına sahip bir sınav diyebiliriz. PTE Akademik yapay zeka sistemi tarafından skorlaması yapılan şu anda dünyadaki ilk hali hazırda da tek dil yeterlilik sınavı. Yapay zeka sistemi sayesinde de hangi ülkede, hangi şehirde ve hangi sınav merkezinde sınava girerseniz girin, her zaman aynı sistem tarafından skorlandığınız için daha adil ve objektif bir şekilde
sınav sonuç belgenizi almaktasınız. Ek bir sürprizle karşılaşmazsınız diyebilirim sınavla alakalı. Sınavda tüm aksanlar tanımlı diyebilirim neredeyse. Dünya üzerindeki 156 ülkenin bizim ülkemizle dahil olmak üzere aksanı tanımlı. Bu yüzden özellikle speaking ile alakalı yine gelen bir soru bu. Aksandan dolayı bir puan kaybı yaşamıyor adaylar. Sadece gramer kurallarına uygun cümleler kurmaları yeterli. Kendi aksanıyla akıcı bir şekilde, gramer kurallarına uygun bir şekilde İngilizce konuşabiliyor. Dediğim gibi aksandan dolayı puan kaybı yaşanmıyor sınavda. Sınavla alakalı Türkiye'de, ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmasının temel sebeplerinden biri de hızlı bir şekilde adayları hem sınav alabilmemiz hem de sınav sonucu alabilmemiz. Şöyle detaylandırmak gerekirse adaylar sınava 24 saat kalana kadar kayıt olabilmekte ve haftanın her günü sınav oturumu düzenlenmekte tüm Türkiye'de. Tüm Türkiye'de şu an pandemi koşullarına bağlı olarak günde ortalama 8 sınav oturumu düzenleniyor ve şu anda da Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki sınav merkezimizde de Cengiz Han hocamızın koordinatörlüğünü yürüttüğü sınav merkezimizde de şu anda haftada bir sınav Perşembe günleri her hafta düzenlenmeye devam etmekte. Ancak pandemi sonrasında tabii ki normalleşme sürecine umuyorum en kısa sürede girdiğimiz zaman tekrar bu sınav oturumu sayısı arttırılıyor olacaktır. Tüm sınav merkezlerimizde Erzurum Atatürk Üniversitesi sınav merkezi de dahil olmak üzere. Ve ilave olarak sınava girdikten sonra ortalama 30 saat içerisinde alabilmekte adaylar sınav sonuç belgelerini. Bu da özellikle aciliyet içeren bir durum söz konusuysa veya adaylar birden fazla defa sınava girmeleri gerektiğini düşünüyorlarsa önemli bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Sınav merkezleriyle alakalı bizim için en önemli olan noktalardan biri de adayların sınav salonundaki rahatları ve konforları. Yani konfor ve rahatlarından kastım adayların full konsantre bir şekilde dikkatlerinin dağılmayacağı bir ortamda sınavları alabilmeleri. Bu sebepten kabin sistemleri uygulaması yapılmakta tüm sınav salonlarında. Adaylar sınavları kabinlerin içerisinde ses izolasyonu yapılmış bir kabinin içinde almakta. Maksimumda sınav oturumu kapasitemiz 6 kişilik sınav salonlarından oluşmakta. Bu pandemi sürecinde yeni gerçekleştirdiğimiz bir tedbir. Sosyal mesafe kurallarına uymak amaçlı yaptığımız bir şey. Yani adaylar aralarında ortalama 2-2,5 metre mesafe kalacak şekilde oturabiliyorlar. Bu sayede hem sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortamda sınava girmiş oluyorlar hem de diğer adaylar tarafından rahatsız olmayacakları bir şekilde sınavlarını almış oluyorlar. Bizler PTE Akademik Türkiye ekibi olarak aynı zamanda adaylara hem sınav öncesi hem de sınav sonrası sorularına, taleplerine ilişkin destek olmak amaçlı kendi aday destek birimimizi kurduk. iletisim@pearson.com mail adresimize yazan tüm adaylara aynı gün içerisinde sorularına veya taleplerine ilişkin dönüşler sağlıyoruz. Hiçbir adayı yanıtsız bırakmıyoruz. Sınavla alakalı pek çok avantaj bulunuyor. Tabii sınava yönelik çalışma materyalleri temin etmezsek, adaylarımızın hizmetine sunmazsak bu avantajlar da çok anlam ifade etmiyor tabii doğal olarak. Bu anlamda bizler pek çok sınav hazırlık kaynağı da hazırladık, paylaşmaktayız internet ortamında da adaylarla web sayfalarımız üzerinden. Bu hazırlık kaynakları sadece ücretli kaynaklardan oluşmuyor. Aynı zamanda ücretsiz olarak da kapsamlı bir şekilde adayların sınava hazırlanmaları mümkün. Herhangi bir ücret ödemeyecekleri pek çok temin edilebilen kaynak bulunmakta. Bunları yine Cengiz Han hocamızla veya PTE Akademik Türkiye aday destek birimiyle iletişime geçmeniz durumunda sizlerle memnuniyetle paylaşıyor oluruz bu kaynakların web linklerini. Sınavın ücreti bir nebze de olsa diğer sınavlara göre daha uygun diyebilirim. PTE Akademik sınavının ücreti ülkemizde 1200 Türk Lirası. Bu slaytta örnek bir sınav sonuç belgesini görmektesiniz. PTE Akademik'te puanlar minimum 10, maksimum 90 puan aralığında skorlanmakta. 0 puan bulunmuyor. Bütün adaylar 10 puanla başlıyor sınava ve alınan her bir puanın TOEFL ve IELTS puan denklikleri de bulunmakta. Bu ekranda görmekte olduğunuz bir TOEFL, IELTS ve PTE puan denklik tablosudur. Biraz küçük olabilir, tablo uzun olduğundan biraz okumakta zorluk çekebilirsiniz. Yine
Bize PTE Akademik Türkiye ekibine ve Cengizhan hocamıza ulaştığınız takdirde bu tablonun full versiyonunu da yine sizlerle memnuniyetle paylaşıyor oluruz. Ülkemizde üniversitelerden bir örnek paylaşmak isterim sizlerle bu arada. İngilizce hazırlık sınıfı muafiyeti PTE'nin en sık alınma sebeplerinden biri ülkemizde. Bununla alakalı bir muafiyet kabul puan listemiz mevcut PTE Akademik'te. Bu kabul puan listesinin sadece bir kısmı. Türkiye'de, ülkemizde 3 üniversite haricinde tüm üniversiteler kabul etmekte İngilizce hazırlık atlamada PTE Akademi. Bilkent, Boğaziçi ve Yeditepe üniversiteleri hariç diğer tüm üniversitelerimiz kabul ediyor ve kabul puanları üniversitelerin genellikle 55 veya 60 puan. Yani 60 puan aldığınız takdirde PTE Akademik'ten İngilizce hazırlık sınıfı atlamada üniversitelerimizin %80'i tarafından kabul alabilmektesiniz. Ama tabii bazı istisnai kurumlarda 60 puan üzerini talep edebilmekteler. Bu tamamen kurumun kendi Yabancı Diller Yüksekokul Kurul kararıyla alınıyor kabul puanları. Örnek vermek gerekirse Koç Üniversitesi 67 puanla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 67 puanla kabul edebiliyor hazırlık atlama puanı olarak. Ve PTE Akademi'nin çok kısa diğer sınavlarla, TOEFFL ve IELTS sınavlarıyla karşılaştırmasını yapmak gerekirse belli başlı özellikler çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi sınava kayıt süreci. PTE Akademik'te 24 saat kalana kadar sınava kayıt olabilmektesiniz. Bu özellikle aciliyet içeren durumlarda ciddi bir avantaj sağlayabiliyor adaylara. TOEFL'da genellikle sınava bir hafta kalana kadar kayıt olabiliyorsunuz. IELTS'in de bildiğiniz üzere 2 versiyonu var. Kağıt üzerinde gerçekleştirilen paper based dediğimiz IELTS, bir de bilgisayar üzerinde yapılan computer delivered versiyonlu IELTS. Paper based IELTS'te sınava 3 gün kalana kadar kayıt olabilmektesiniz. Computer delivered versiyonu IELTS'te de sınava 48 saat kalana kadar kayıt olabilmektesiniz. PTE Akademi'nin ücreti 1200 TL'dir az önce belirttiğim gibi. Bir de PTE'nin İngiltere vize başvurularında kabul edilen bir versiyonu mevcut. PT UKVI dediğimiz 1280 TL ücreti bulunmakta. TOEFL'ın ücreti 185 dolar. Bugünün kur endeksiyle zannedersem 1500 TL civarlarına tekabül etmekte. IELTS'in ücreti ise standart IELTS Akademi'nin 1400 TL. IELTS UKVI'nin ise yani yine İngiltere'de vize başvurularında kabul edilen IELTS versiyonun ise 1600 TL. Sınav tarihi az önce de yine bahsettiğim gibi haftanın her günü bulunmakta. PTE Akademik'te her gün sınava girebilme şansına sahip oluyor adaylar. TOEFL'da ise genellikle haftada bir sınav oturumu düzenlenmekte bulunduğu şehirde. IELTS Paper Based'e bakacak olursak haftada 4 veya 5 sınav oturumu düzenliyorken Computer Delivered versiyonu IELTS'te günde 2 veya 3 sınav oturumu düzenlenmekte. Bu gibi sınavların geçerli 2 senedir tüm sınavlarda bu süre genellikle aynıdır diyebilirim. Sınav sonuç belgesi PTE Akademi'nin öne çıkan bir diğer avantajı, ortalama 30 saat içerisinde sınav sonuç belgesini vermekteyiz adaylara. Bu da dediğim gibi yine aciliyet içeren durumlarda önemli bir avantaj sağlamakta. TOEFL'da ortalama 6 ila 10 günlük bir periyot içerisinde adaylar sınav sonucunu almaktalar. IELTS'te kağıt üzerinde yapılan versiyonu 14 gün sonra sınav sonucunu alıyorken Computer Delivered versiyonu IELTS'te de ortalama 5 gün sonra sınav sonucunu almakta adaylar. YDS denkliği yani ülkemizde ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak onayı bulunmakta PTE Akademi'nin aynı şekilde TOEFL sınavında YDS denkliği bulunmakta. Bu sayede ülkemizde bahsetmiş olduğum başvurularda yani yüksek lisans, doktora, akademisyenlik başvurularında kabul edilen sınavlar. IELTS'in YDS denkliği bulunmuyor. Ancak kabul eden belli başlı kurumlarda yine ülkemizde IELTS sınavını mevcut. Sınav sonuç raporu paylaşımı, onunla alakalı şöyle söyleyebilirim. Özellikle kabul durumu, başvurduğu kurumdan kabul alma durumu kesin olmayan adaylar için veya biraz daha kararsız olup fazlaca yere başvuru yapmak isteyen adaylar için önemli bir avantaj. Şöyle ki PTE Akademik sınavını dünyada 3500'ün üzerinde üniversite kabul etmekte ve tüm bu üniversitelerle sınav sonuç belgenizi ek bir ücret ödemeden sınav sonucu paylaşım platformu üzerinden paylaşabilmektesiniz. Ek bir mali yükü bulunmuyor bunun. TOEFL ve IELTS'te ise en fazla 5 tane üniversiteyle sınav sonuç belgenizi ücretsiz paylaşabilirsiniz. Sonraki her bir paylaşımda
TOEFL'da $17, IELTS'te $20 ödemeniz gerekmekte. Birazdan Steve detaylarına değinecek ama sınavın çok kısa yapısına bakacak olursak sınav Introduction bölümüyle başlar. Introduction bölümü herhangi bir puanlamaya tabi değildir. Buradaki tek amaç adayın sesini yapay zekaya tanıtmak. Sonrasında sınavın asıl bölümlerine geçeriz. Speaking ve Writing ile başlar sınav. Yaklaşık 1,5 saat süren bir bölümdür. Sonrasında Reading gelir. Reading de yarım saat ila 40 dakika arası sürmekte. Reading'i tamamladığında aday isterse 10 dakika mola hakkından faydalanabilir. Yani 10 dakika molaya çıkabilir. Veya istemezse de Reading'i bitirir bitirmez hemen peşinden Listening bölümüne, yani sınavın en kolay diye nitelendirebildiğimiz bölümüne geçiş yapar ve 45 dakika ila 1 saat aralığında da Listening bölümü sürmekte. Sınavın kabul durumuna biraz daha detaylı bakacak olursak, şöyle ki ülkemizde zaten bahsettim, ÖSYM ve YÖK kabulü sayesinde tüm üniversiteler kabul etmekte. Sadece üniversite hazırlık atlamada 3 kurum şu anda kabul etmiyor. Bilkent, Boğaziçi, Yeditepe. Bu 3 üniversitemizin haricinde diğer tüm üniversitelerimiz kabul etmekte. İngiltere'de geçtiğimiz sene gelen bir kabul tüm vize başvurularında, yani sadece eğitim değil, aynı zamanda çalışma, oturum, hatta göçmenlik vizesi başvurularında dahi PTE sınavı resmi olarak kabul edilmekte İngiltere'de ve tüm üniversiteler tarafından tabii yine kabul edilmekte. İrlanda'da istisnasız tüm üniversiteler kabul etmekte Steve. Evet. Ve Kanada'nın en iyi üniversiteleri dahil, British Columbia, Concordia, McGill, York University dahil %91 oranında bir kabul durumu var. Amerika'ya bakacak olursak, Amerika'da dünyanın da en iyi üniversiteleri arasında nitelendirebileceğimiz Harvard, Stanford üniversiteleri dahil 2000'in üzerinde eğitim kurumu kabul etmekte. Avustralya'da durum aynı İngiltere'de olduğu gibi, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde tüm vize göçmenlik başvurularında ve tüm üniversite başvurularında kabul edilen İngilizce dil yeterlilik sınavıdır PTE. Sınav merkezlerimiz Türkiye'de 12 tane bulunmakta. Hali hazırda bildiğiniz üzere Cengiz Han hocamızın koordinatörlüğünü yürüttü. Erzurum Atatürk Üniversitesi ile birlikte zaten ortak bir sunum gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nde şu anda ATASEM'deydi zannedersem hocam, şu anda öyle değil mi? ATAILE olarak değiştik. ATAILE kendi başına bağımsız bir kurumuz şu anda. Evet. ATAILE'de de PTE Akademik Sınav Merkezimiz bulunmakta. Bunların dışında İstanbul'da 5 sınav merkezimiz bulunuyor. Ankara'da 2 sınav merkezimiz bulunmakta. Denizli'de Pamukkale, Adana'da Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Erzurum'da bahsettiğimiz gibi ve şu an zaten bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz üzere Atatürk Üniversitesi'nde sınav merkezimiz bulunmakta. İzmir'de 9 Eylül, Kuzey Kıbrıs'ta son açılan sınav merkezimiz bundan 5 ay önce Lefkoşa'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin binasında açılışını gerçekleştirdik. Sınav merkezimiz bulunmakta ve kısmetse bu yazda Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde yeni sınav merkezimizi açıyor olacağız. Diyerek son bölümde sınav hazırlık materyallerinden kısa bahsediyor olayım. Şöyle ki bahsettiğim gibi çok fazla ücretsiz olarak sınava hazırlanabileceğiniz kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi, hatta en çok adaylara önerdiğimiz online sınav hazırlık kursu. Ücretsiz bir kurstur. Kayıtlıdır dersler. Yani canlı dersler almıyorsunuz. Kayıtlı olarak alıyorsunuz. Bir user account, kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra bu dersleri alma hakkınız var. Sınava yönelik ipuçları, stratejiler, örnek sorular ve bu soruların çözümleri üzerinden ilerleyen bir konsepte sahiptir. Ve aynı zamanda tahmin ettiğiniz üzere YouTube kanallarımız mevcut. E2 PTE Akademik ve Pearson Türkiye YouTube kanallarında sınava dair tüm sınav stratejileri, teknikleri ve taktikleri anlatılmakta. Bizlerle iletişime geçtiğiniz takdirde veya Cengiz Han hocamızla memnuniyetle sizlerle bu hazırlık kaynaklarını paylaşıyor oluruz. Sınıf içi hazırlığa yönelik ve bireysel hazırlanmaya yönelik de aynı zamanda basılı yayınlarımız, kitaplarımız mevcuttur. PTE Expert kitapları sınıf içi hazırlanmaya uygundur. Bireysel hazırlanmalar için de PTE Official Guide to PTE Academic ve Practice Test Plus kitaplarımız yine faydalanabileceğiniz basılı yayınlarımızda. Skorlanabilen deneme sınavı bizim yine önerdiğimiz kaynaklardan biri. Çünkü gerçek sınavla birebir aynı formattadır deneme sınavımız ve en önemli özelliği de siz sınavı bitirdikten sonra 2 saat içerisinde vermiş olduğunuz yanıtlar puanlanır ve
puanlama sonucunda orijinaline benzer formatta bir sınav sonuç raporu sunulur. Puanlama yapılmasından kaynaklı bunun $36 gibi bir ücreti vardır. Ancak bunun bir ücretsiz versiyonu da mevcut tabii ki. Offline deneme sınavı ücretsiz olarak kendi bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Offline deneme sınavı da baştan sona tamamıyla gerçek sınavla birebir aynıdır. Offline olduğu için tahmin edeceğiniz üzere bir puanlama yapamıyor maalesef ama en azından cevap anahtarıyla birlikte indirebildiğiniz için vermiş olduğunuz yanıtları cevap anahtarındaki yanıtlarla karşılaştırabilmektesiniz. Ve bir ücretsiz uygulamamız da telefon uygulamamız, aplikasyonumuz PTE Academic Official Practice uygulamamızın ismi. iOS ve Android tabanlı telefonlara ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz ve adından da anlaşılacağı üzere ücretsiz olarak egzersizler yapabiliyorsunuz. Kendi çalışma programınızı oluşturabiliyorsunuz bu aplikasyon üzerinde. PTE Academic Türkiye ekibi olarak biz sosyal medyayı oldukça yaygın kullanıyoruz. Katıldığımız etkinlikleri veya organize ettiğimiz çekilişleri, kampanyaları Instagram hesabımız üzerinden duyurmaktayız. PTE Academic Türkiye. Bizi takip ettiğiniz takdirde PTE'ye yönelik son gelişmeleri, en güncel haberleri edinmiş olabilirsiniz. Hem de aklınıza takılan yine bir soru olursa mesajlar yoluyla, DM yoluyla bize iletebilirsiniz. PTE Academic Türkiye resmi Instagram hesabımız. Diyerek ben Cengizhan Hocam müsaadenizle sunumumu sonlandırıyor olayım. Çok teşekkürler Fatih Hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler açısından. Ben Şimdi teşekkür tabii ederim. işin ikinci detaylı bölümüne geçeceğiz. We are going to deal with the structure and the type of questions in the PTE. But before this, if we just, Fatih Bey mentioned about the exam centers. Just I would like to show a short video about how the exam centers are structured. So after that, we will give the time to Steve to talk about the structure. Öncelikle dediğim gibi sorulara geçmeden bu sorularla nasıl bir ortamda karşılaşacağız biz? Yani bilgisayar ortamında nasıl bir ortam? Onu göstermek amacıyla müsaadenizle bir dakikalık ben bir salon paylaşımıyla beraber, bilmiyorum paylaşım geldi mi? Evet, evet hocam. Şu anda evet bizim Atatürk Üniversitesi sınav merkezini görüyoruz. Ve bu adaylarımız PTE sınavına girmeyi bekleyen adaylarımız. Ki Fatih Bey dedi soruların rahat bir ortamda çevrilmesi gerekiyor. Ve biz de merkezimiz olarak rahat bir ortam sunmaya, güvenlik aşamasını görüyoruz burada. Avuç içi okuma, kimlik kontrolü, avuç içi okuma ve son dönemde COVID'den bize kalan sağlık kontrollerimiz. Son bilgilendirmelerimizi yapıyoruz adaylarımıza. Dediğimiz gibi adaylarımız makinelerinin başına oturdular. Ses yalıtımlı kabinler halinde sınavlarını devam ettiriyorlar. Ve tüm aday ayrı kamera ve ses sistemiyle denetleniyor. Evet. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Böyle bir ortamda beni nasıl sorular bekliyor? Bana mı? Ya. Teşekkürler Cengizhan Hocam. Şimdi ekranımı paylaşacağım. Bir basıyorum. Tamam. Okay. Şimdi PTE akademik sınavında ben soru tipleri anlatacağım şimdi göstererek. Hemen başlayalım. Bunu daha önce gördük Fatih'le beraber. O tabii ki daha iyi ifade etti ama ben deneyeceğim. 3 ana bölüm var. Speaking and writing, reading, listening vardır. Daha önce fark ettiyseniz introduction var. Bu çok kısa bir tanıtım. Bu unscored yani score verilmeyecek bunun. Bu sadece kurulma için
klavye, test the equipment olsa. evet, mikrofon, sonra 20 tane soru tipi var. Ama bu 20 tane soru olacak diye ifade etmiyor. Toplam 80 tane soru oluyor. Ama yine de bu her soru tipinin 4 tanesi olduğu ifade etmiyor. Bu tam bir randomization var. Bazılar 1 ve 2 soru olacak, bazılarda 3 veya 4 soru olacak. Bu komple random oluyor. Ama aynı sıralama oluyor ve toplam 20 tane soru tipi olacak. Şimdi biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Birinci bölümde Speaking and Writing 8 tane. Şu introduction hariç 8 tane soru tipi var. Bakalım. Birincisi read aloud. Şimdi bunun içinde sağ üst köşede kalan zaman yazıyor. Ortada ne zaman başlayacağız yazıyor. Yani burada 40 saniyen var. Biraz okumak için, hazırlamak için. Ondan sonra sesi geliyor ve 3 saniye içinde başlaman gerekiyor. Bu demek ki 3 saniye, bu 40 saniye durdurduktan sonra 3 saniyen var. Bu 3 saniye içinde başlamazsam mikrofonu kesiyor, sonraki sorunu geçiyor. Demek ki bu 3 saniye önemli. Öğrenci bu 3 saniye içinde cevap veremiyorsa o demek ki veremeyecek. Onun için bu çok dikkatli etmemiz lazım. Şimdi reader'lar bölümünde bu bir paragraflı bir şey. Genelde 140-190 kelime arasında oluyor. Nasıl? Clear. Biraz yardım olursunuz. Steve, if you prefer, you can just do it in English, and if our participants would also ask something, I can help you. Yes, just continue in English would be better. You will be full relaxed. Okay. It's a little bit easier for me. Okay, thank you very much. So, yeah, you can see my Turkish is okay, but not fantastic. So, in this section, the idea is to read it clearly and understandably and fluently. The algorithm is listening for a number of things: fluency, pronunciation, and accuracy. So it's a test of both reading, but also of pronunciation, of fluency, and of grammatical enunciation ability and intonation. So read aloud. There are 6 or 7 questions. So remember, it's one question type, but 6 or 7 questions will be in there. This is due to the randomization. The next item is repeat sentence. So in this one, they will hear a sentence, and then within the 3 seconds, they must begin to repeat the sentence. This doesn't mean they have to complete it in 3 seconds. It means they need to start within 3 seconds. So for example, if it's a 15-second sentence, that's no problem, as long as they start within 3 seconds. So the idea behind this is it's not as simple as it seems. Okay, it's about the brain processing language. So for example, an A1 student can hear an A1 level sentence and repeat it, no problem. But an A1 student can listen to a example B2 sentence, and it becomes much more difficult to repeat the sentence exactly as they heard it, because there is a whole processing thing going on. We are not parrots. We don't simply hear something and regurgitate. So this is an extremely important part of the test. There will be 10 to 12 of this question type, again,
based on the randomization. Next item type is to describe an image. So what you'll see in this instance, an image of Africa with some color codes denoting where different species of gorilla reside. And the participant must look at this. They will have 25 seconds, as you can see in the right-hand side, to think about the question. And then they will have 40 seconds to describe what they see in the image. So it'll be something like, in the continent of Africa, the yellow section denotes Western lowland gorillas, and they can continue. They can also extrapolate and say there's a much wider spread of the Western lowland gorillas than there is Eastern lowland gorillas. There may be a bigger population, the sort of things that we can infer from that information. So it might be an image like this. It could be a graph or a chart. There's a variety of different item types or image types that they will be asked to describe. And there will be 6 to 7 of this question type. So remember, we've now done 3 question types, but something like about 20 of the questions. Retell a lecture. So in this one, you will hear a lecture. It's usually somewhere between 70 and 90 seconds. So it's not a full lecture. It's generally no more than a few paragraphs, but note-taking becomes crucial at this section. So in the exam, they are not just allowed to take notes, they are encouraged or even urged to take notes. This is something that we do when we train the teachers. We explain to them that students must learn the skill of note-taking. This is why it's PTE academic. It's a test of their academic skills, not just their level of English. So in this section, they will listen to the lecture, and then they need to retell it in their own words. So in other words, imagine your friend couldn't come to the lecture, and you're going to your friend afterwards, and you need to explain what happened in the lecture. So there are between 3 and 4 items in this one. So this, again, one question type, but 3 or 4 attempts at different questions in it. Answer a short question. So a short question is something like the example I usually show. What part of the body does a cardiologist deal with? A simple question. It obviously requires a certain amount of general knowledge and a little bit of an academic general knowledge. This is what we need to do when we're training students. We use the right kind of courseware to give them a sufficient academic vocabulary in order to deal with a question like this. Usually one word answer is enough, 1 or a few words. So for example, in that question, heart is enough of an answer. That's it, that's full marks for the word heart. Once again, pronunciation is also crucial. And there will be between 10 and 12 of this question type. Summarize written text. This time it is the writing part. So they will have a written text up to 300 words in total. And they will need to summarize it in 1 sentence. So for this one, they need to be able to write complex sentences, to use joining words, and so on. There is a word limit. I'm not sure if it says there, but usually it's about 70 words. Now, for 1 sentence, that shouldn't be a problem. They can also copy and paste from the text down, but obviously, in order to get it into 1 sentence, it won't be pure copy and paste. They'll need to be able to construct their own sentence. And there will be 2 to 3 of this question type. Write an essay. This seems scary, but it's not as scary. The essays are, as you can see in this example, 200 to 300 words.
So that is no more than 2 paragraphs generally. In this one, they've got a topic, a prompt. They have 20 minutes total to plan, write, and also to revise their essay. It says 200 to 300 words. On the bottom left, you can see the words are being counted. Now, in this one, word count is extremely important. They will lose marks for going above or below the word count. For going very high above or extremely low below, they will lose all of the marks. So there's a scoring criteria available which tells you exactly how many words they can go out by in order to lose only some of the marks or all of the marks. So word count is extremely important here. And in general, for this one, we say less is more, quality over quantity. So they need to be able to write concisely and accurately in this section. And there will either be 1 or 2 essay types. So when you think about that, that is either 20 minutes or 40 minutes for this item type. And this is where the randomization in the other question types comes in. The total test will still have 80 questions and take about 3 hours in total. So that was speaking writing. Next up comes reading. We have 5 item types here, and it is 30 to 35 minutes. Now, in the previous section, everything is pretty much timed by the system. You have time limits on each question. You may finish earlier and submit and move on. You don't end up going beyond time. It moves you on. But when we come to this section and the listening section, time management becomes very important. They will have to manage their time through the item types. So this is something they need to pay a lot of attention on. We look at this in detail in the training, in the master training. Yeah. So let's take a quick look through and start with fill in the blanks. And this is pretty straightforward for the internet generation. It is a drop and choose, drop down menu. There'll be between 3 and 5 blanks that they need to choose and 4 words to choose from in each blank. So as I said, this is a pretty straightforward exercise type. They need to be good at skimming text and scanning for a general idea in order to predict what kind of words might come up. As you can see, there isn't a time limit on this one, but this is where they need to start managing their own time. They can see the remaining time on the top right. In this instance, 11 minutes and 30 seconds left in this section of the text. So they have the clock counting, they can see what's happening, but they must manage their own time. And there will be 5 or 6 of this question type. Next one is multiple choice, multiple answers. Now there's 2 things happening here because later we'll have multiple choice, single answer. And it's very important that students learn the difference in these item types. It tells us in the question, in the top right, you can see it says you will need to select more than 1 response. We don't know how many. There'll be between 5 and 7 available responses, and between 2 and 6 of them will need to be chosen, but we don't know. We don't know how many. So one of the recommended tips here is read the responses quickly, the possible responses, then skim through the text, then come back to the responses. There are a number of tips that we can give you when we do the training. But most importantly is this is one where they can lose marks. If they decide, I'm going to just choose all of these, and the right one will obviously be in there, unfortunately, any that are wrong will lose a mark. So if they choose 4 questions and 3 of them are correct, they will get 2 marks. So that's something that we need to make sure they know. So this is one of the few question types where marks can be lost. Reorder paragraph
So in this instance, there are 5 sentences of a paragraph in incorrect order. They need to carry them across to the right-hand box and set them into the correct order. Paragraph structure is what they need to learn in order to do this question type. As you can see, there are a number of arrows. They can move them back to the opening box, back out of the target box anytime, or back in. And also on the right-hand side, they can rearrange the sentences in the target box. So, and you'll have 2 or 3 of this particular item type. Next up, reading fill in the blanks. Again, for the internet age, this is a drag and drop. So there'll be between 4 and 6 blanks, and then between 7 and 9, I think it is, possible answers. There are always 3 extra answers, so that once again, the wrong one going in loses marks. So be careful with that. You should only put in the ones they're sure of. Remember, top right corner, we can see time remaining 21 minutes. They can follow the clock, but they must manage their own time. And there will be between 4 and 5 of this question. Now, as I mentioned already, this time multiple choice single answer, 1 answer only. So they do not have the option of pressing more than 1 answer. So they've got to select the correct one. They're very used to this, particularly Turkish students. They know exactly what to do with this type of question. They've encountered it at most levels already. This is one of the few, I think Cengiz Hoca might correct me, but I think it's 5 in total, all or nothing questions. This is one where it's either full marks or 0 marks. So be careful on that one. And there will be between 2 and 3 of this question type. I think that we have 5 true false, so, and all the others are partially credited questions. That's it. So as we just said there, so it's 5 questions that are all or nothing, and the rest of them all have a gradation of marks so that they can get some marks or more or all. So listening. Now, between the reading part we've just seen and the listening part that we're now about to look at, there is an optional 10-minute break. Yeah. So just to clarify on this, they can decide not to take the break and just continue. They will still have the exact same allotted time. They don't get an extra 10 minutes just because they didn't take the break. If they take the break and they come back in 5 minutes, it's still exactly the same. They don't get an extra 5 minutes for the time they didn't take. If they take 15 minutes for the break, they start to lose time. That 5 minutes is going to come out of this because the overall time is capped. So that's important to remember. They need to be careful to come back on time. So now we got 8 more item types to check. Starting with summarize a spoken text. Now this is similar to the retell a lecture one that we saw earlier, except that this time they've got to write it down. So they're going to hear the spoken text. They'll have 10 minutes to finish the task. They can finish early. Remember, we are still managing our own time in this section as well. So they'll hear a short lecture. And again, this is one where note-taking is going to be crucial. Generally, it's advised that as they hear it, they take notes and try to type in as well, because they can always come back and edit it. They have copy and paste functions. They have a limit, 50 to 70 words in this example. Again, in the bottom left, you can see total word count is being counted for them. The word limits are strict, not below 50, not above 70. Remember, if they exceed either way by a little amount, they will lose marks. If they exceed by too much, they will lose all the marks. And they will have 2 to 3 of this item type. And the listening itself is between 60 and 90 seconds. So it's not too long. Another example of multiple choice, multiple answer. 2 or 3 of this question type.
this time they're going to listen to a paragraph or two between 40 and 90 seconds and choose the answers. Again, on the top right, you can see you will need to select more than one response. So they are told how much, they're told that it's not a single choice. There'll be between 5 and 7 to choose from, and between 2 and 6 correct answers. So not 1 and not 7. Remember, if they choose one that's wrong, they lose a mark. So this is one, again, they need to be sure of their answer before putting them in. So fill in the blanks. This time they are typing in the word, so spelling becomes a factor here. Now, spelling can be US English or UK English. Either will be accepted as long as they're consistent within a question. It's unlikely that you're going to have more than one of a variation within a question anyway. So this time they're going to hear the recording, they will hear this paragraph, and then they will type in the words that are bleeped out. Again, they're going to type them in and spell them correctly. They need to be accurate with the spelling. They're going to be, it's 5 in this example. I think it's between 6 in this example. It's between 5 and 7 generally possible blanks, and they'll have 2 or 3 of this question type. Next one, highlight the correct summary. So when we say highlight, we mean choose. So in this one, they're going to have 2 or 3 questions. They'll be between 30 and 90 seconds each. They will listen to the recording and then choose which of the summaries best matches that recording. So this is another of the dirty 5, the all or nothings. There is either they'll either get it correct or wrong. There's no in between on this one. So you can see that it's teased them off by saying beginning in 10 seconds. So they can, in that 10 seconds, they can read the available answers, scan very quickly, obviously. And then they're going to listen to the 30 to 90 second piece and choose the correct one. There'll be between, I think it's 4 and 6 potential answers in this one to choose from. Just to remind you once again, on the top right, they can see how much time they have left in this section, 17 minutes, 59 seconds. And they can see that they're on question 5 out of 15 questions in this section. So remember, 20 question types, but 80 questions in total. Multi-single, again, one of the 35. So once again, for the internet age, they know what to do with this one. Turkish kids know how to do multiple choice single answer. They will listen, select the correct response. You can see it's teeing them up beginning in 5 seconds, and then so they can scan those answers quickly, listen to the piece, and choose the correct one. Remember, it's an all or nothing. It's either correct or wrong. And there are 2 to 3 questions in this one here. So select a missing word. So this time, they'll hear a recording. It's between 20 and 70 seconds long. They get the topic. So if you can see the question there, says you will hear a recording about medicine in this one. So once again, the topics are quite academic, but the knowledge is general knowledge. There won't need to be a doctor to answer this, but they do need general knowledge about medical stuff. The end of the listening part is bleeped out. So it might be 1 word, it might be, you can see in the examples here, they're mostly 3 words. So the end is bleeped out, and they need to think which of these answers should fit in at the end of that recording. So once again, an all or nothing, there's 1 correct answer. There's 3 of this question, 2 to 3 of this question type.
And this is one of the ones that you don't waste time on. Basically, when they get to the end, choose their answer, move on, because they won't get a second chance to listen. None of the listening parts are repeated. So that's another thing to remember. They need to be used to listening very carefully for a one-off listening part all throughout the test. Incorrect words. So 2 to 3 of this question, and they're going to hear a recording between 50 and 50 seconds, and they can see the transcript. But in the transcript, some of the words are wrong. I think it's between 3 and 5 incorrect words in the transcript. So they're going to listen carefully, and they will click on the word. So they could click on any words in here, but they need to listen and click on these specific words that are wrong in the recording. Once again, think multiple choice, multiple answer. If you click on the wrong words, you will lose marks. So they need to be certain when they click it. This is another one that you don't wait around at the end, because you can't listen again. It's very unlikely that after the end you'll be able to see it. So they need to be focusing as they listen, select their words, move on. This is an important part of the time management. And our final item type, write from dictation. So in this one, 3 or 4 of this question, the recording is between 3 and 5 seconds. So it's only about a sentence that they need to listen and type. So they've got to type it in exactly as they hear it. They will need basic pronunciation, unlikely to need advanced pronunciation. For example, exclamation marks are not likely, but a question mark is very possible. Full stops and commas are very possible. Capital letters obviously are important. The spelling, once again, spelling is important, but remember US or UK, but be consistent. If they start with the US, continue with US. Likewise, if they start with UK, continue with UK. You can see the word count, although to be honest, it's not very relevant here in that it will be the number of words that you hear. You will hear it only once. The best way to do this is for them to listen out for keywords in the sentence, use their notepad, and make sure they catch the keywords and they can predict and fill in what the other words are. So once again, an A1 student listening to an A1 sentence will be fine. But when it becomes a B1 sentence, they will struggle. And that's the way the test scores. That's the way the test learns students' levels. So that brings us to all of the item types. So if I just show a quick look at the training resources, as Fatih has already mentioned, on the website, we have a huge amount of resources for training. But the last one there is the one I want to draw your attention to. It's the actual live, either face-to-face or these days online training. It's an intensive training. It's not easy. Cengiz and Hoca will tell you. But you get it comes out with an official Pearson digital certification. And I think it's quite helpful. So that's all from me. We're here to continue with questions. I'll pass the field back to Cengiz and Hoca. Okay. Thank you, Steve, for your I'm going to stop information. Share. Yeah. Just I'd like to ask a question, or just if possible, would you give a bit more detail about it? When I just look at the question types, the first one is reading and writing, second one reading and listening. I'm sure that most of Turkish students, Turkish candidates won't be a problem in reading part. They are so familiar these types of questions, yes? And also most other international exams have these types of reading questions. But I think that what makes PTE a bit different is the question type in speaking and writing part, which is that read a lot and then retell lecture,
makes PTE a bit different from other international exams. And I think that our students or candidates may have problem with read aloud part, and maybe with the not read aloud part, but the repeat sentence and retell lecture would be a bit difficult for them. Would you give a bit more, say that techniques or information about how to be ready, how to prepare for this type of questions? Okay, it's basically the most fundamental thing is practice, practice, practice. So, I mean, we have the exam type samples are available. They're available on the website. Also, when we do the training, I supply them as well. We have the scoring criteria, so we can study what's being looked for in these questions. And we have tips and strategies for them. So it's all about practice, and it's about learning tips and strategies to deal with these questions. So, for example, with read aloud, you have a few seconds at the beginning to read the passage first, so to try and internalize it, and then you need to try and read. And there's just quite a lot of criteria in here. So, for example, you need to try and read at a natural pace, and this is something you've got to practice. Not too slow, not too fast. The intonation needs to be quite natural. You need to read it as though you're really speaking to a person who is listening to something that you're actually really saying. It shouldn't be robotic. When you're reading, you've got to be able to, you need to read it exactly as it's written. And we should not come back and repeat parts. So now, this is when you're reading at something that is your correct level, this is easy to do. When it's higher than your level, then it's a struggle. But remember, that's part of what the exam is testing. It is testing your level. So if a B2 student comes across a B2 item, they should be able to read through it without too much hesitation and without repetition. If they then get a C2 question, yes, they're going to struggle, but that's fine. The test will then measure them as being at B2 level. So that's the read aloud. The repeat sentence, it follows the same logic in that at some point a sentence is going to be above the student's level, and this will simply be counted as the measurement of their level. This is something that I go into a lot more detail with in our training session, as Cengiz and Hoca will remember, when I start speaking Irish to you. Yeah, exactly. But it is, as we mentioned before, it works on how the brain processes language, that we are not parrots. We don't simply hear something and regurgitate it. We actually have to process it before we can reproduce it. And that's where it starts to measure the language level of the student. And also maybe one of the things I'd like to add is that in Turkey, we are mainly, the students mainly deal with grammar, and they focus on grammar. And I think it would be better to inform that this test is not, PTE Academic or the Internet, is not testing your grammar. It is testing your use of English or can-do statement, whether you can use this language or not. Knowing the grammar rules doesn't mean that you can use it. Yeah. The thing to remember here is we don't just take our students and parachute them into the PTE test without training. Yeah, they need to train to do this test. It is academic in nature, and it does test their academic skills as much as their language skills. The reason is the PTE test is designed for universities abroad as well as in Turkey, so that they can trust that the students who can get a level in this test are academically at that level, and that they can come to a university and cope at that level in an academic environment. So it requires training. It's not about doing a general English course book and then showing your English. Native speakers struggle with this exam if they don't have the academic skills as well.
Okay. And also, I would like to say something that, yes, before taking the test, all the candidates must be prepared to question types. Yes. Yeah. Well, And also, if they want to do well, yes, of course. yeah. And also the second thing is, if it's a computer-based test, as we have watched the video about the test center, I think that the candidates must be prepared for the atmosphere. The thing is that they have to use headphones during the exam. So, so let me headphones, something like this. So I would certainly advise the candidates that if you be prepared to use a huge headphones for 3 hours. So while they're preparing, they should use those type of headphones similar to the one that they are going to use during the exam. Yes, what do you say about this one? Absolutely, it's a good tip. If they can replicate the exam conditions in any way possible, find a silent room with nobody around, use the headphones, use a screen, etc. Anything that replicates the conditions is common sense that would be good preparation. Thank you. Fatih Hocam, sizden var mı eklemek istediğiniz bir şey? Soruya bakıyorum, yok pek fazla. Yani eklemek istediğim hocam son bir güncellemeyi paylaşmak isterim bizi dinleyen değerli izleyicilerimizle, izleyenlerle. Şöyle 17 Mayıs'a kadar alınan kararla birlikte 17 Mayıs'a kadar tüm sınavlarımızı durdurduk. 17 Mayıs'tan sonra tekrar tüm sınav merkezlerimiz aktif bir şekilde sınav oturumlarını devam ettirecek. İlk başta söylemeyi planladığım bir şeydi. Bu çok önemli bir güncelleme. Çünkü bize de ulaşan çokça öğrenciler, adaylar oluyor. Sorabiliyorlar bu soruyu. Bu şekilde sadece hani yeni bir güncel bilgi paylaşmak isterim sizlerle. Evet, bu arada tabii ben yeri gelmişken tekrar Steve'e bir konuda daha teşekkür etmek isterim. Nedir o da? Biz sınav merkeziydik. Fakat Steve'in önderliğinde diyeyim ben, trainingleri tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi olarak artık sadece sınav merkezi değil, biz aynı zamanda da PTE hazırlık merkeziyiz. Bu konuda da bize desteğinden dolayı hem size hem de Steve'e ayrıca teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz hocam. Her zaman olan ilginizden dolayı, desteklerinizden dolayı. Belirttiğiniz gibi Atatürk Üniversitesi sizin önderliğinizde artık resmi PTE Akademik Sınav Hazırlık Merkezi oldu. Sertifikalı eğitmenler var, siz değerli hocalarımız gibi. Bu sayede de PTE Akademi'ye çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir şekilde hazırlanabiliyor adaylar, öğrenciler. Atatürk Üniversitesi'nden PTE Akademik kursuna kayıt olmaları durumunda. Evet. Steve, last comment, do you have anything to add? Well, all I can say is best of luck to everybody out there. I hope you'd like to try it out. And anyone who would need training, get in touch with Fatih and we can hopefully sort something out for you all. So, thank you very much. Thank you. Evet, sayın katılımcılar, ben de programlarınıza katılarak PTE Akademi konusunda verdikleri bilgilerden ötürü Steve O'Farrell'a ve Fatih Özer'e çok teşekkür ediyorum. Ve bir daha detaylı veya belki her bir bölümünü 1 saat ayırdığımız bir programla ileride özellikle bizim Türk adayların zorluk çekecekleri bölümlerin üzerinde örnek soru tiplerini de burada tekrar paylaşarak, örnek soru tipleri üzerinde de görüşerek şu pandemi ortamı geçtikten sonra da inşallah yüz yüze sizleri Erzurum'da ağırlayarak, Atatürk Üniversitesi'nde ağırlayarak daha sıcak bir ortamda bir program yapmak isteriz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hem Biz teşekkür ederiz. dolayı her zaman hem de göstermiş olduğunuz profesyonellikten dolayı bizim için büyük bir onurdur, şereftir sizin düzenlediğiniz her organizasyona dahil olmak. Belirttiğiniz gibi umarım pandemiden sonra bir araya gelme imkanımız olur tüm PTE Akademik'le alakalı katılımcılarla.